Merhabalar Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Şimdi çok güzel ve de çok kolay bir çanta çalışması yapacağız. Yeni başlayanlar için özellikle çok çabuk örülüyor, kolay örülüyor. Örgüye başlangıç için ideal modellerden bir tanesi. 2 tane altıgen ördüm, 3 tane olacak. Şimdi birlikte çalışacağız üçüncü altıgen motifi. 2 tane kare motif, diğeri de gene birlikte çalışacağız. Hem bu şekilde trabzanlardan oluşan motif, bir tane de daha çiçekli, daha hareketli bir motif çalışacağız. İkisinden birini zevkinize göre tercih edip kullanabilirsiniz. 3 milim pamuk makrome ip kullandım, çanta ipi. İncelik, kalınlık hiç önemli değil. Çünkü hiç modeli etkilemiyor çantada. Mesela ben bunu 5 sırada ördüysem ipiniz daha incedir. 6 sırada, 7 sırada bitirebilirsiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan şu iki motif arasındaki farkı koruyabilmek. Makrome ip, polyester makrome, pamuk makrome, kağıt ip, yani çantaya uygun dokulu iplerle, her iple örebilirsiniz. 8 numara 5 milim tığ kullandım. Tabii ki ipe göre tığ kullanıyorum. Daha ince iplerde daha ince tığlar kullanın. Büyük tığlar pek kullanmayın. Biraz sertlik, biraz doku istiyor çanta örgüleri çünkü. Sonrasında önce şu modeli biraz ortaya çıkaralım. Bir tane şöyle çantanın taban kısmı, bir tane şöyle yan kısmı. Şimdi bir tane birlikte öreceğiz şu kısım için ve de bir tane ortaya, bir tane de diğer tarafı öreceğiz. Sonrasında bir çıt çıt dikeceğiz tabii ki ve şöyle şuradaki genişlik kadar saplar kullanacağız. Böyle bir sap olabilir. Şöyle bir sap ya da metal kullanabiliriz. Yani zevkinize göre şu genişliğe uygun saplardan ya da kendi ördüğünüz sapı da kullanabilirsiniz. Gene kendi ipiyle buraya güzel bir sap örebilirsiniz. Artı dış kenarları da uzun bir sap taktığınız zaman ya da ördüğünüz zaman hem elinizde hem omuzunuzda taşıyabileceğiniz güzel bir çanta olacak. Şimdi diğer motiflerle başlayalım. Küçük motifle başlıyoruz. Şöyle ipi büküyorum. İlmeği içinden alıyorum. Sihirli halkayı oluşturdum. Şimdi içine örgüye başlıyoruz. 1, 2, 3 trabzan için, bir tane aradaki boşluk için 4 tane zincir çektim. Gene aynı boşluğun içine 3 tane trabzan örüyorum. 3 trabzan, 1 zincir boşluk. Sırayı tamamlarken 2 trabzan daha örüp üçüncüye bu 3 zincirle tamamlıyorum. Şimdi yine bir zincir. Bu boşluklara bir zincir çekmemin sebebi çok delikli olmaması için. Ama sığdıramazsanız trabzanları boşluklara bir değil 2 zincir de çekebilirsiniz. Şurada bir zincir var. 2 trabzan. Üçüncü trabzan. Gene araya bir zincir. Üç trabzan. Bir zincir. Şimdi 2 trabzan örüyorum. 3 tane zincir, bir tane de araya 4 tane zincir çekmiştik. Bir tane arada zinciri bırakıyorum. 1, 2, 3. zincire sırayı bağlıyorum.
ipi de iyice sıkarak arada kaybediyoruz. Köşe şurası. Bakın. Şu bir zincirlik boşluklar. Şimdi ipi boşluğun içine taşıyorum ilmek kaydırarak. 1, 2, 3, 4 zincir. Gene 3 tanesi trabzan, bir tanesi aradaki bir zincir. Boşluğun içine 2 tane örüyorum. Şurada bakın 3 zincir, arada bir zincir, 4 tane oldu şu aradaki boşluk. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 2 tane boşluklara 3 tane de trabzanların içine 7 tane trabzan örüyoruz. Şimdi trabzanların içine batıyoruz. Şimdi boşluğa bunu saymıyoruz. 2, 4, 6, 7. Gene bir zincir. Gene boşluğa 2 tane trabzan. Köşelerde boşluklara ikişer tane trabzan örüyoruz. Ve trabzanların üzerine de örerek devam ediyorum. Şimdi boşlukta 2 tane trabzan, bir zincir, gene aynı boşluğa 2 tane trabzan. Biraz zor sığdırıyorum delik olmaması için. Dediğim gibi bu aralara siz isterseniz ikişer zincir çekebilirsiniz. Bir zincir, 2 trabzan, 2 trabzan boşlukta 4 tane trabzan, arada bir zincir. Şimdi gene trabzanların içine batarak devam ediyorum. Boşluğa da gene 2 trabzan, bir zincir, gene aynı boşluğa 2 trabzan. Şimdi trabzanların üstüne 7 tane trabzan olacaktı. 2 boşluğa 4, 5. Şimdi şuraya bir tane daha örüyoruz. Şu boşluğun içine ve 3 zincirin üçüncüsüne, yani 4 tane zinciri bir tanesini arada bırakıyoruz. 1, 2, 3. zincire bağlayarak tamamlıyoruz. Burada da 7 tane trabzan oldu. Yani bu boşluğa da son trabzanla 2 tane batmış olduk. Şimdi gene boşluğa taşıyoruz ipi. İlmek kaydırarak ve 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Hem köşeyi oluşturuyoruz hem şuradaki kenardaki trabzanların ilkini örüyoruz. Gene aynı boşluğun içine şu sıraya ait olan 2 tane trabzan örüyoruz.
2, 4, 6, 8, 10, 11. Yani gene köşelere ikişer tane 4 kere batıyoruz. Arada bir zincir. Şimdi trabzanlara köşeye geldik. Bir trabzan, 2, araya bir zincir ve gene aynı boşluğun içine 2 trabzan. 4 kere batıyoruz. 2 tanesi bu kenara, 2 tanesi bu kenara ait. Ortada bir zincir. Sıranın sonuna geldik. Burada şurada bir zincir aralıktan sonra 2, 4, 6, 8, 9 trabzan. Şimdi 10. trabzanı boşluğa batıyoruz. Çünkü boşluklara ikişer ikişer 4 kere batıyorduk. Burada da son trabzanı boşluğa örüyoruz. 2 tane bu sıra için, 2 tane de bu sıra için boşluğa batmış oluyoruz. Bu şekilde örerek motiflerde hiçbir ek yeri görünmüyor. Buradaki bir zincirlik boşluğu bırakıyoruz. 1, 2, 3. zincire sırayı bağlıyoruz. 2 sıra daha öreceğim. 3 sıra ördük. Şuradayız. 2 sıra daha öreceğiz. Yani 3, 7, 11. Şimdi 15 tane olacak. Son sırada 17 tane trabzan olacak. Çünkü artık boşluklara 2 kere değil 1 kere batıyoruz. Bir kere batıyoruz. Bir zincir, bir kere batıyoruz. Şimdi ben son sıraya kadar devam ediyorum. Şimdi son kenarı örerken şuradan bir zincirlik boşluktan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 14. trabzanı gene burada boşluğa batıyorum. 15. trabzanla bağlıyorum. Hiç ek yeri görünmeden zaten ek yeri belli olan motifleri hiç örmeyin. Bu güzel durmuyor. Ne örerseniz örün. Ek yeri belli olan motifler güzel, göze güzel gözükmüyor bence. Bu şekilde ek yerini belli etmeden çalışmak çok daha güzel. Bunun başka teknikleri de var. Yeri geldikçe onları da çalışabilirim. Bir tekniği de bu şekilde çalışmak. Hep köşelerde bırakıyoruz ek yerlerine ama ilmeği alış şekilleri biraz farklı. Birkaç teknik daha var. Yeri geldikçe dediğim gibi onları da çalışırız. Şimdi gene boşluğa taşıyoruz ipi. Son sırayı örüyoruz. Burada 17 trabzan kalacak. Gene 4 zincir bütün köşeleri başlarken ördüğümüz gibi bir tane trabzan örüyorum. Artık 2 değil 1 tane örüyoruz. Köşelere birer tane. Trabzanlara geçiyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir tane 17. trabzan. Araya bir zincir. Gene boşluğun içine bir tane.
Şimdi trabzanları batarak devam ediyorum. Köşelere ikişer tane değil, artık birer kere batıyoruz. Bu son sırada. İki motifin de kenarları birbirine eşit olması gerekiyor. Burada 17 tane çalışmıştım. Tabii ki kareyi çalışırken de 17 tane olması gerekiyordu. Sonda birer tane eksik çalışarak aynı ölçüyü yakalamış oluyoruz. Burada 17. motif zaten başlarken 3 zincirli örmüştük. Aradaki bir zinciri bırakıyoruz ve 3. zincire sırayı bağlıyoruz. Motif genişliği 15,5'a yakın. Şöyle. Tabii bu elden ele farklılık gösterebilir. Şuradaki kenarlar birbirleriyle tam örtüşmesi gerekiyor. 17 trabzan ve 17 trabzan. Şimdi bu motif bitti. Altıgen motife başlayalım. Burada ortada 4 tane üçlü trabzan örmüştük. Tabii ki o yoğunlukta bunu öremeyiz. O yüzden 6 tane ikili trabzan örerek başlayacağız. Büyük motifi de ölçelim. Tam 25 santim. 15 santim diyelim, biraz fazlalığı var. Bu da uzun kenarları 25 santim, kısa kenarından itibaren de 22,5 santim kadar. Bunlar da bir fikir vermesi açısından, yoksa istediğiniz ebatta örebilirsiniz. Dediğim gibi küçük motifle büyük motif arasındaki o farkı korumamız gerekiyor. Bunu sıra olarak düşünebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 sıra küçük motifi örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sırada büyük motifi örmüşüm. Aradaki 3 sıra mesafeyi siz de korursanız, kaç sıra örerseniz örün, bu aradaki orantıyı korumuş olursunuz. Şimdi bir tane de altıgen motif örüyoruz. 3. motifi. Gene aynı iple devam ediyoruz. İkişer ikişer örüyoruz tabii ki. Şöyle sihirli halka içine 1, 2, 3, 4 tane zincir. İki tane trabzan. Sıra biterken bunun yanına bir trabzan daha, ikinciyi şu 3 zincirle tamamlayıp aradaki bir zincirlik boşluk. Aynen küçük motifte olduğu gibi bir zincir, gene 2 tane trabzan, bir zincir, 2 trabzan, altı kez örüyoruz bu ikişer trabzanı. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bir tane trabzan, 6.'yı örüyoruz. 3. zincire bağlıyoruz. Arada bir zinciri bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan ördük. Ortayı iyice sıkıştırıyoruz ve kaybediyoruz ipi. Şimdi yine küçük motifte ördüğümüz gibi ipi
boşluğa taşıyoruz ilmek kaydırarak. 1 2 3 4 zincir. Gene boşluğun içine bir kere batıyoruz. Bu kenarın, bu da bu kenarın. Arada bir tane zincir. Şimdi trabzanları ve boşluğa. 2 tane trabzan vardı. Şimdi 1 2 3 4 tane. Araya bir zincir. Tekrar boşluğa, köşeye yani bir kere batıyoruz ve 2 trabzanın da üzerine bir tane de boşluğa 4 tane. Bir zincir, gene köşeye bir tane, trabzanlara birer tane ve gene diğer köşeye bir tane. 2 trabzan burada, bu sırada 4 tane oldu. Bir zincir, gene boşluğa. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. 1 2 3. İlk ördüğümüz 4 zincirin birini bırakıyoruz boşluk için. 3. zincire sırayı bağlıyoruz ve trabzan sayısını 4 diyoruz burada. Şimdi gene ipi boşluğa taşıyoruz ilmek kaydırarak. Gene 4 zincir, 3'ü trabzan, bir tanesi aradaki bir zincirlik boşlukları oluşturuyor. Bir trabzan ve trabzanların üzerlerine birer tane. Boşluğa bir tane. Şimdi trabzan sayısı 2, 4, 6 tane oldu. 2, 4, 6 tane trabzana ulaştık. Her sırada gene böyle birer tane, yani bir tane burada, bir tane burada, ikişer tane artıyor. Son sırada bir tane değil, 2 tane batıyoruz. Yani bir tarafa bir tane, bir tarafa 2 tane. Ve 17'ye tamamlıyoruz. Bakın burada bir tane başlarken 2 tane başlıyoruz. Bir tane ile bitiriyoruz. 2 tane ile başlıyoruz. Bir tane ile bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra. 3. sıradayım. 8. sıraya kadar ben devam ediyorum. 7 sıra ördüm. Şimdi son sırayı öreceğiz. 2 trabzanla başlamıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14, 16 olması gerekiyor ama bu trabzan sayıları birbirine eşit olması için burada 17 trabzan olması gerekiyor. Şöyle ipi boşluğa taşıyoruz ve 4 zincir örüyoruz. Köşe boşluğuna. Şimdi bu trabzan bu kenara ait. Şimdi şu kenara ait olan 2 tane trabzan örüyoruz. Devam ediyorum. Başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 trabzan. 17 tane örecektik. Boşluğa bir tane trabzan örerek sırayı bitiriyoruz. 2 tane trabzan örmüştük boşluğa. Bitirirken de bir tane trabzan örerek 17 tane trabzanı tamamlıyoruz. Bir zincir. Şimdi gene 2 tane trabzanla başlıyoruz sıraya. Trabzanların üzerine de tamamladıktan sonra boşluğa bir tane trabzanla, yani 17. trabzanla bitiriyoruz sırayı. Sonra bir zincir,
Gene diğer kenara 2 trabzanla başlıyoruz boşluğa. 1 trabzanla bitiriyoruz. Hepsinde 17 tane trabzan oluyor. Sıra sonunda ipi kesiyoruz. Şurada bir zinciri tutup 3. zincire şöyle çift ip olarak alalım, delik olmasın. İpi arkaya alıyoruz. Şöyle içinden geçirerek örgünün içinde kaybediyoruz. Bu şekilde diziyoruz. Şimdi desenli bir motif yapacağız. İsterseniz bu motifin yerine o desenli motifi de kullanabilirsiniz. Çok güzel bir motif yapıyoruz şimdi. Bu motifi başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Gene sihirli halka. Şimdi bu sihirli halkanın içine 3 tane zincir. Bu bir trabzan oluyor. Sonra devam ediyoruz. 16 tane trabzan örüyoruz. ...16 trabzanı tamamladım. Şimdi burada 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2, üçüncüye ilmek kaydırarak bağladık. Şimdi bu trabzanın üzerine de 3 zincir ve aynı ilmeğin içine bir tane daha trabzan. Yani her trabzana 2 kere batıyoruz. Şimdi yanındaki trabzan, aynı ilmeğin içine, hemen yanındakine, aynı ilmeğe, 16'dan 32'ye çıkartıyoruz çift batarak trabzanları. 32 tane trabzanı ördüm. Şimdi 3 zincirle başlamıştım. Zincirin üçüncüsüne ilmek kaydırarak bağladım. Bir zincir, aynı ilmeğin içine bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bir tane atlayıp diğerine geçeceğiz. Önce 3 zincir, sonra bir ilmek atlıyoruz, diğerine bir sık iğne. 3 zincir, bir tane atlıyoruz, diğerine. Gene 3 tane zincir ve başladığım sık iğneye sırayı bağlıyorum. Şimdi boşluğa geliyoruz. İpi boşluğa taşıyoruz. İlmek kaydırarak 3 zincir ilk trabzan oluyor. Şimdi 2 trabzan daha örüyoruz. 3 tane. Sonra yandaki boşluğa 3 tane trabzan. Her bir boşluğa 3 tane trabzan.
başladığım 3 zincirlik noktaya, yani 3. zincire ilmek kaydırarak bağladım. Şuradaki sırayı tekrar örüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Gene aynı ilmeğin içine bir sık iğne. 3 zincir. Bir tane atlıyorum. Diğerine. Sıra sonunda baştaki sık iğneye bağlayarak tamamlıyorum. Burada boşluk sayısı 16 tane. Burada 24 tane oldu. Şimdi son sıraya ve yuvarlak motifi kara haline getireceğimiz sıraya geldik. Tek bir sıra örerek yuvarlak motifi kare yapacağız şimdi. Gene boşluğa taşıyoruz ipi. Burada sık iğne örüyoruz. Şöyle 1 ve 2. Aynı boşluğun içine 2 tane sık iğne. Yan boşluğa geçiyoruz. Oraya da 1, 2 tane sık iğne ördük. Şimdi bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3. Şöyle sırayı düzleştirmeye başlıyoruz. Trabzan yüksekliklerini arttırarak. Bir sonraki boşluğun içine bu sefer 2 kere doluyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. Gene 2 kere doluyorum. 1, 2, 3. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 kere doladım. Gene aynı boşluğun içine batıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Yine 2 tane zincir. Şimdi 2 kere doluyoruz. Şurayı örüyoruz. Aynı boşluğun içine 1, 2, 3. Bir tane daha. İlk köşeyi ördük. Şimdi bir kere doluyorum. 3 tane şurada ördüğümüz gibi ikili trabzan aynı ilmeğin içine boşluğun. Şimdi sık iğneler örüyoruz. 1, 2, 1, 2 ve 3 boşluğa ikişer tane sık iğne örerek şimdi devam ediyoruz. 2'li trabzan örüyoruz. 3 tane. 1, 2, 3. 2 kere doluyoruz. Yanındaki boşluğa 1, 2, 3 kere de çıkıyoruz. Bir tane daha
Şimdi araya 2 tane zincir, 3 kere doluyoruz. En uzun trabzan bu. 4 kere de çıkacağız. 1, 2, 3 ve 4. Gene 2 tane zincir, 2 kere doluyoruz. İkinci köşeyi oluşturuyoruz. 2, 3. Bir kere daha. Şimdi bir kere doluyoruz. 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi burada 3 boşluğa sık iğne örmüştük. Onları örelim. 1, 2. Gene 3 tane ikili trabzan, 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 1 tane dörtlü trabzan ve aynen devam ediyoruz. Bir kere doladım ve 3 tane ikili trabzan. Şimdi 2 kere doluyorum. 3 kere de çıkıyorum. Gene arada 2 zincir, 1, 2, 3 kere doladım ve 4 kere de çıkacağız. 1, 2, 3 ve 4. 2 zincir, 2 kere doladım. 1, 2, 3. Bir tane daha. Şimdi yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Üç tane köşeyi ördük. Şimdi 3. 4. köşeyi örerek başladığımız yerde bitiriyoruz. Son sırada gördüğünüz gibi yuvarlak motifi kare hale getirdik. Kısa trabzanlar, yani sık iğne, ikili trabzan, üçlü trabzan ve bir tane dörtlü trabzan örerek şöyle düz kenarlar oluşturduk. Şimdi 3 tane boşluğa 2'şer tane sık iğne örüyoruz. Bir kere doluyorum. 3 tane yarım trabzan, pardon, ikili trabzan. 2 kere doluyorum. 2 tane üçlü trabzan. Sonra araya 2 zincir ve 3 kere doluyorum. Dörtlü trabzan. 1, 2, 3 ve 4. 2 zincir. Şimdi 2 kere doluyorum. 2 tane üçlü trabzan.
Pardon, bir kere doluyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 tane boşluğa sık iğne başlamıştık sıraya. Şimdi son boşluğa gene 2 tane sık iğne örüp 3 tane oldu ve başladığım noktada tamamlıyorum. Bu motifi de kullanabilirsiniz. Şöyle bakın ne kadar güzel duruyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Kenarları ölçelim. Bakın şu uzun trabzanlardan ölçüyoruz. Şuraya kadar 13 santim. Ortadan tam 13 santim. Bunu da ölçelim. Tam 13 santim. Bütün kenarlar birbiriyle eşit. Bunları bu şekliyle birleştirmek, eklemek çok kolay olacak. Hepsi aynı uzunlukta olduğu için zaten buradaki parçalar da trabzan sayısıyla, ilmek sayısıyla eşit. Şimdi bunları birleştirelim. Ben bir tarafına bu desenli motifi, bir tarafına da bunu kullanacağım. Şöyle birleştiriyoruz. Sonra bu iki parçayı birleştirelim. Sonra diğer parçaları da etrafına birleştirerek devam edeceğiz. İster dikerek, ister örerek birleştirmek çantalarda daha iyi oluyor. Daha çok ip kullanıyoruz. Kenar kısımlar, şu birleştirme yerleri daha sert oluyor. Giysi örerken tam tersine mümkün olduğu kadar az iplik kullanarak, az örgü kullanarak yapıyoruz. Yani giysilerde dikerek birleştirmek daha iyi oluyor. Şimdi burada şu en son sıralar birbiriyle denk gelmiyor ama sayıları aynı. O yüzden tam sayılarla beraber hareket etmemiz gerekiyor. Şurada bir santim, bir zincirlik, bakın tam yan yana. Hemen yanındaki köşedeki ilk, burada da şurada bir zincirlik bir ara var. Hemen şuradaki ilmekleri birleştireceğiz. Tek batıyorum. Buradaki ilmeğin de tek ipini alıyorum. Birbirine en yakın olan ipleri alıyoruz. Şöyle bunu da içinden geçirerek kaybedeceğiz. Bir sıkılaştıralım. İplik oynamasın. Şimdi şöyle örgünün ortasından batıyoruz. Tek ip alıyoruz. Tam karşısındaki ilmekten ilmek kaydırarak çıkıyoruz. Üç ipin içinden geçiriyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Karşılıklı ilmeklerin içinden alıyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Bu şekilde hem ek yerleri de bir mesafe kazanıyor. Motifler çantada mesafe kazandığı için daha güzel duruyor. Çantaya da çok güzel bir form kazandırıyor. O yüzden böyle örerek birleştirmek her zaman çantada güzel oluyor. Karşılığından alıyoruz.
ipi alıp hepsinin içinden geçiriyoruz. İlmek sayıları aynı olduğu için köşeye geldiğimizde hepsi birbirine denk gelecek. Şuradaki kenarı birleştirerek geldim. Tam köşedeki o bir zincir boşluklardayız. Şöyle. Şimdi şu kenarı da buraya ekleyerek devam edeceğiz. Boşluğa batacağız. Boşluktaki şuradaki tek zincirin gene şöyle tek ipini alıyoruz. Burada da gene aynı zincirin tek ipini alıyoruz. İlmek kaydırarak birleştiriyoruz. Sırayla. Bakın gösteriyor zaten nereye batacağımız çok belli. Sonrasında bu kenarları da birleştirerek bütün motifleri birbirine eklemiş olacağız. Şimdi aynen burada yaptığımız işlemi buraya ve şuraya da yapıyoruz. Şuradaki küçük motife bu üç büyük motifin birer kenarlarını ekliyoruz. Sonrasında çantanın diğer ortasında bu motifi kullanacağım. Aynı şekilde burada yaptığımız işlemi buna da yapıyoruz ve küçük motifleri yerine yerleştiriyoruz. Sonrasında şuradaki birleştirmeleri de aynen burada yaptığımız gibi örerek bütün motifleri birbirine yerleştiriyoruz. Üç kenarda küçük motifi, büyük motifleri birleştirdim. Şimdi çevirelim. Şimdi bu desenli motife diğer kenarları birleştirelim. Buradaki ilmek sayısı biraz daha fazla, birkaç tane daha fazla buradaki kenarlardan. O yüzden şurada 2 tane zincir var. Oraya bir kere batalım. 2 tane zincire de tek tek birleştirme ilmeği yapmayalım. Sadece bir kere batalım zincirlere ve birbirine denk getirmeye çalışalım. Çünkü bu desen de burada güzel durdu. Şuradan başlayalım gene. Diğer tarafı ördüğümüz gibi. Şöyle örerek devam edeceğiz. Burada en büyük zincirin trabzanın olduğu ilmeği alıyoruz. Buradan da boşluktaki bir tane zincir vardı. Onu alıyoruz. Şöyle ortadan batıyoruz. Burada en uzun trabzanın bir tane ipini alıyoruz.
birleştirerek başlıyoruz. Burada zincirlerin birine batacağız. Önce şuradan ilmeği alıyoruz. Zincirlerin birine batıyoruz ve ilmek kaydırarak birleştiriyoruz. Şimdi diğer zinciri, 2 tane zincir vardı bu aralarda. Diğerini atlıyoruz. Trabzana geliyoruz. Aynen karşılıklı birleştirerek devam ediyoruz. Şöyle motifin ortalarına geldim. Burada da bir ilmeğe batmadan geçeceğiz. Şöyle şuradaki bir tane ilmeğe batmadan geçeceğiz. Sık iğneler vardı. Birine battım ortadakinin. Diğerine batmadan ötekine geçiyorum. Yani bir ilmek atlıyorum burada. Şurada görüldüğü gibi. Denkleştiriyorum ilmek sayılarını birleştirirken. Ama siz bu desenli motifi kullanmak istemiyorsanız diğer motif gibi her iki tarafını da örebilirsiniz. Ben sadece bir seçenek olarak bu şekilde çalıştım. Şimdi buradaki zinciri atlıyoruz. Diğer zinciri. Ortada en uzun trabzandayız, köşedeyiz. Burada da bir zincirlik boşluktayız. Oradan da o boşluktaki bir zincirin bir ipini alıyoruz. Şöyle ipin arkasından alıyoruz ve diğer ilmeği de alıp tam köşeye kadar geliyoruz. Buradaki aradaki şu iki zincirin sadece birine battık. Sonra geldik buradaki sık iğnelerin motifin tam ortasına denk gelen iki sık iğnenin sadece birisine battık. Sonrasında zaten iki tane ilmek atlayınca bir de burada tabii ki şu iki zincirin birisine bu üç tane fazla olan ilmeği buralarda denk getirdik, birleştirdik. Bu kadar basit. Gerçekten güzel oluyor. Bu motif çok güzel oldu, çok yakıştı. Şimdi bu parçayı gene aynı şekilde karşılıklı birbirine batarak ve eksiltmeleri zincirlerde ortada atlayarak tam denk getiriyoruz birbirine ve ekleyerek birbirine şurada bitiriyoruz. Sonrasında şuraları da birbirine ekleyeceğiz. Bakın bu şekilde birleştirince iki motif arasında baya bir mesafe kazanıyoruz. Büyüyor çanta. Gayet güzel oldu. Diğer tarafı da bu şekilde. Burası da gayet güzel. Şimdi şuraları birleştireceğiz. Aynen diğer kısımları örerken yaptığımız gibi şöyle zaten ilmek sayıları da eşit olduğu için gayet kolay bir şekilde bu kısımları da birleştiriyoruz. Evet. Ekleme işi tamamlandı. Şimdi şu ağız kısmına
Şuradan başlıyorum. Bir örgü örelim ve toparlayalım sık iğnelerle. Hemen aynı ilmeğe gene bir sık iğne ve devam ediyorum. Şurada ek yerine geldiğimde son ilmeğe batıyorum. Sonra şuradaki ek yerinin ilmeğine batıyorum ve de burada 2 tane zincir vardı. Şu uzun trabzanın yanında. İkincisine batıyorum. Hepsini birden topluyorum. Ve yanındaki ilmekten itibaren örmeye devam ediyorum. Şöyle toparlanıyor. Şimdi aynen buradaki örgüyü buraya da yapıyoruz. Şurada 2 zincir vardı. İlkine batıyorum. Sonra ek örgüsünün şöyle içinden batıyorum ve buradaki ilmeği de alıyorum. Hepsini birden topluyorum. Devam ediyorum. Bakın buradaki şu açıklık, şuradaki yaygın duruş nasıl toparlandı? Şuralara bir buradan, bir ek yerinden, bir de bu motiften birer tane ilmeği birden kapatınca gayet güzel şu kısım toparlandı. Şimdi en yüksek noktadayız şimdi çantanın. Şöyle karşılıklı köşe noktasından şu boşluğa bir tane sık iğne örüyorum. Sonra gene trabzanların üzerinden devam ediyorum. Buralarda da görelim nasıl geçiş yapıldığını köşelerde. Çünkü bu farklı motif. Son ilmeğe batıyorum. Sonra şuradaki eklediğimiz örgünün son şu 2 ipini alıyorum. Sonra buradaki motifin de ilk trabzanına batıp hepsini birden topluyorum. Aynen devam ediyorum. Evet. Gayet güzel toparlandı. Şimdi sık iğneleri başladığım noktada baş bağladığımda biraz mesafeli kopardım ipi. Çünkü şöyle aparatlar dikmek istiyorum. Şu köşeye sapı daha iyi burada takabilmek için. İpe takarsak doğrudan zamanla ipi zedeleyebilir, inceltebilir. O yüzden bu aparatlar iyi oluyor. Şöyle içinden bunu örerek de yaparsınız ama görüntü çok hoş durmuyor. Şöyle içeride kalıyor ya da burada kalıyor. Bu hoş olmuyor. Hemen örgünün ucuna dikersek daha iyi olabilir. Ya da gene iğne iplikle şuraya bir yere de dikebiliriz. Yani dikerek daha iyi oluyor. İçinden geçiriyoruz. Gene 2 ilmek üzerinden dikmeye çalışalım. Birkaç kere bu ilmeğe, sonra diğer ilmeğe geçelim. Birkaç kere de buradan dolayalım.
yeterli. Zaten çok sağlam bir ip. Bunu buradan dikerek içinden gizliyoruz. Örgünün içinden geçiriyoruz. Ve bir noktasında şöyle sağlamlaştırıyoruz. Sonra gene iğne ile aralardan geçerek kaybediyoruz. Bu aparatları bulamazsanız eski çantalarınızda mutlaka vardır. Çantalarınızı artık eskiyip çöpe atacağınız zaman mutlaka şu aparatları kesip alın. Böyle örgü çantalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi bunları diktikten sonra sap diktim bir tanesini. Şimdi diğerinin tekini şurada dikeceğiz. Bunu dikerken dikkat edeceğimiz nokta çantanın son sık iğne sırasını bozmadan dikeceğiz. Hemen bir tık gerisinde kalacak. Şuradaki örgüyü olduğu gibi görmemiz gerekiyor. Hemen aynı bu ilmeğin hemen ardında duracak dikişler. İpi şöyle geriden alıyoruz. Bir de sıkıştıralım. Şimdi şurada buradaki 3 tane ilmeğin üzerinden şu bizim sık iğne, hemen bir altından ipi alıyorum. Sapın içinden geçirip ipi buradan aldım. Sık iğnenin hemen altından geçiriyorum. Sonra gene aynı yerden alıyorum. Gene sapın içinden geçirip bir kere daha ipi gene aynı ilmekten alıyorum. Bu ilmekten 3 kere diktim. Dikişleri de sırayla yapalım, muntazam dursun. Şimdi diğer ilmeğe geçiyorum. Şöyle çok derine batmıyoruz. İçinden alıyorum ve şuradan şöyle biraz kalın alalım. Delik olmasın. Sonra gene aynı yerden tekrar iğneyle alıyoruz. Bir daha şimdi bir yana geçiyoruz. Şöyle gene çantanın içinden ve şöyle 3 kere de buradan alıyoruz. Sıkı bir dikiş. Zaten daha az dikseniz bile kopması mümkün değil. Çok sağlam ipler bunlar. Öyle çekince kopmuyor. Kopması mümkün değil. Ancak keserek. Sadece bu kadar çok dikmemin sebebi biraz da estetik. Bakın gayet muntazam bir şekilde. Şimdi bu kadar yeter. İpi saklayarak önce bir sağlamlaştırıyoruz. Sonra aralardan
yürüterek dizliyoruz. Evet, sapları da bu şekilde diktikten sonra bu kısım için, yani askı için şöyle ahşap boncuk kullanabilirsiniz. Bunlar gerçekten çok güzel duruyor çantalarda. Çantanın askısını takacağımız yeri de bu şekilde hazırlayınca istediğiniz askıyı rahatlıkla takabiliyorsunuz. Şimdi bunu bu şekilde de kullanabiliriz. Ya da gene elinizdeki eski çantaları atarken kullanabileceğiniz parçalardan biri de askılar. Hatta içinde bazen hiç kullanmadığımız uzun askılar oluyor. Onları da atmayın. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle bakın. Bu şekilde takıp herhangi bir uzun askıyı da böyle değerlendirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.